Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz temel programlama nedir? Bu konuyu incelerken öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Şu an iki tane ayrı üniversitenin kitabından yararlanacağım bunları anlatırken size. Çok uzun anlatmayacağım çünkü yani bu konu aslında bir üniversitede bir dönemde okutulan bir ders. Fakat yazılım öğrenmek isteyen ve gerçekten ezbere bir yazılımcı değil de gerçekten iyi bir yazılımcı olmak isteyen, bu işin hani dirsek çürütmüşü olmak isteyen bir insan olmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle temel programlama bilmek zorundasınız. Buradan başlamak istiyorum öncelikle ve bunları maalesef bu kitapları telif nedeniyle çıkartamayacağım, gösteremeyeceğim, bir ekran döndüremeyeceğim sizlere ama kusuruma bakmayın, şimdiden ekrana arada böyle kafam kayacak kameradan aşağıya doğru, notlara ve kitaplara bakmak zorundayım çünkü. Şimdi şöyle bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Öncelikle temel programlama bir yazılımcının kodlama konusundaki en temel başlangıç noktasıdır algoritma ile beraber. Zaten aslında algoritmanın da ilk uygulanma noktası, yani teorik algoritma bilgimizin pratiğe ilk dökülme noktası da tam olarak temel programlama dersi içerisinde temel programlama öğrenirken gerçekleşiyor. Temel programlama dersinde aslında bu konuda sizler bilgisayarın tarihçesini, bilgisayarın tarihçesinin yanında da programlamanın mantığını öğrenirsiniz. Şimdi programlamanın mantığından kastımız işleçler, koşul, işte yineleme deyimleri. Ya işin özü, tüm dillerin, tüm yazılım dillerinin anlayabilmeniz için gereken temel mantığını, veri yapılarının gene bu derste öğrenirsiniz. Veri yapılarının temel mantığı da burada oluşur. Hep ne derim ben sizlere arkadaşlar? İlk defa izleyenler de dönüp bakabilir. Yazılıma nereden başlanır videoma. Şimdi bir dille yazılıma başlamak sizi bir yere ulaştırmaz. Yazılımın teorik kısmından başlamanız, sonra pratiğe, uygulamaya dökmeniz gerekir ki ve burada gerçekten köklü bir şekilde ya da gene bir paralellikte bunları yürütmeniz gerekir ki gerçekten başarılı bir yazılımcı olun, üretken bir yazılımcı olun. Gerek ülkenize, gerek kendinize, gerek de dünyaya faydalı yeni projeler yaparken bu projede şu dile ihtiyaç var dendiğinde o dili öğrenmeniz 3 ile 6 ay, belki 9 aya kadarlık bir sürede kavrayabilmeniz. Bakın, muazzam, mükemmel, her şeyi biliyorum diye bir şey yoktur. Yazılımda biri size ben her şeyi biliyorum derse bilin ki o yalancıdır. Bir dilde de mesela ben %100'üm, öyle bir şey yoktur. Ama en azından işte siz bir PHP uzmanısınızdır fakat önünüze .NET bir proje geldiğinde .NET'i kavramanız 3 ile 6 ay arasında sürecektir. Projeyi yapar hale gelmeniz. Bu sayede de size aslında aynı zamanda temel programlama bilen bir insan olarak yazılımcı olduğunuzda gerçekten yazılımcı oluyorsunuz. Yazılım geliştiricisi oluyorsunuz. Artık biraz daha alan bağımsızlaştırıyor sizi bu durum. Bu yüzden de ezbere iş yapmak istemeyen herkesin de bilmesi gereken şeydir temel programlama. Bu bir derstir. Yani başlangıç noktasıdır, dersleri artık biraz daha aşıp devam ettiğimizde, şimdi notlarımda şöyle bir ya aslında şu an anlattığım şey temel programlamanın özüdür arkadaşlar. Yani burada öğrenmeniz gereken şeyleri biraz daha açacağım şimdi. Şimdi şöyle bir noktaya gelelim. Yazılım neydi? Yazılım problem çözme üzerine kurulu bir yapıydı. Şimdi yazılım problem çözmek üzerine kuruluysa burada temel programlama size algoritma ve daha teorik algoritma bilginizi pratiğe dökerken kullanacağınız metotları da öğretir. Verilerin yapılarını öğreterek. İşte and, or, do, while gibi işleçleri, deyimleri burada deneyimlersiniz. Bu noktada öğrenirsiniz. Bunların her birine ayrı bir video yapmak gibi bir niyetim var. Farklı içeriklerim olacak ilerleyen süreçlerde ama bunları burada sadece yüzeysel geçiyorum. Aslında bu videoda hem size temel programlamanın ne olduğunu anlatırken aynı zamanda öneminden bahsediyorum. Onu netleşelim arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde maalesef ve maalesef ki ben burada bir dönemlik konuyu size 20 dakikada 10 dakikada anlatamam. Sadece özünü anlatmaya çalışıyorum. Gene şu noktaya söyleyebilirim. Fonksiyon tanımlamayı da temel programlamanın içerisinde öğrenirsiniz. Veri işleme, depolama, işlemci mimarisi, şu an önümden okuyorum. Programların çalışma esasları gibi konuları da gene temel programlama dersinde öğretirler arkadaşlar. Peki ben üniversitede değilim, temel programlama öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlar ne yapabilirler? İnternette direkt Google'da temel programlama dersi diye yazdığınız anda videoların haricinde sizin önünüze defi derya kadar üniversitenin ders notu çıkar arkadaşlar.
O ders notlarını açacaksınız. Açtığınız ders notlarının içerisindeki konu başlıklarını okumaya başlayıp oradaki şeyleri deneyimlemeye başlayacaksınız kendiniz. Böyle böyle adım adım geliştireceksiniz. Daha sonra baktınız ki artık içeride anahtar kelimeler var anlamadığınız. Onları yine Google'da İngilizce olarak, Türkçe olarak arattırdığınızda deryalarca sizin önünüze yine kaynak çıkacak. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi mantık ve sezgilerinizin de yazılım mantığı ve yazılım sezgiselliği diye bir şey var arkadaşlar. Yani yazılımda yazılımcının bir yazılım gibi düşünmesi gerekiyor bu noktada. Mantığını ve sezgilerini o noktaya doğru evrilmesi gerekir süreç içerisinde. Bu sezgiler de program geliştirdikçe gelişir. Şimdi siz bir yazılım geliştirdiğinizde bir problemin çözümünü ilk başta 10 adımda çözebilirsiniz. Algoritmanızı bu şekilde kurabilirsiniz. Daha sonra bu 5 adıma düşer. Daha sonra pratik yaptıkça 3 adıma, 1 adıma kadar geriler. Bu artık bir adımda çözebilirsiniz bazen. Bu da sizin kodunuzun temiz ve optimize olmasını sağlar. Peki burada nasıl bunun temel programlamayla ne alakası var? Arkadaşlar bu mantığı en iyi pratik edebileceğiniz temel nokta temel programlama dersidir. Aslında temel programlama nedir? Tekrar söylüyorum. Bir yazılımcının yazılıma başlarken ilk öğrenmesi gereken ders bütünüdür temel programlama. İçinde birçok işleçin bulunduğu, birçok koşulun yineleme deyiminin bulunduğu, böyle birçok fonksiyonun bulunduğu, algoritma pratiklerinin bulunduğu bir ders bütünüdür. Şimdi ben buradan gösteremiyorum ekrana telif sebebiyle. Bu çünkü gerçekten ciddi bir telif problemi. Kitabı açıp gösteremem. Şimdi bir üniversitemizin adını vermeyeyim. Gerçi verdim galiba demin. Anadolu Üniversitesi'nin diyeyim bir bilgisayar programlama dersinin temel programlama ya da bilgisayar programlamına giriş diye verilir. Bu dersin de 2 adı vardır bu arada. Bilgisayar programlamanın gelişimini yani tarihçesinde başlıyor bu kitap. Bu kitap internette şu an ücretsiz olarak bulabiliyorsunuz. Ama yine de telif olarak ben bunu gösteremem. Veri saklama, veri yapıları, veri işleme, temel kavramlar ve C'ye giriş. Mesela şimdi burada çok önemli bir nokta. Anadolu Üniversitesi'nin kitabı şu an ekrana getiremiyorum, tekrar söylüyorum telif nedeniyle. Bu temel kavramlar ve C'ye giriş. Mesela ne yapmış burada Anadolu Üniversitesi? Bütün temel bilgiyi size temel programlamada vermeye başlamış ve ondan sonra bir tane temel dil seçmiş. C dilini seçmiş. Şimdi programlama dilleri de kendi arasında seviyelere ayrılıyorlar. Yüksek seviyeli programlama dilleri diye bir şey vardır. Bunun konusunu ayrı yapacağım arkadaşlar. O yüzden burada detaylı vermiyorum. C gerçekten çok önemli bir dil. Yazılım için çok temel bir dil. Hani diller kendi arasında ayrılırlar. Farklı alanlara, farklı temellere doğru kayarlar. Fakat bazı diller vardır ki, bazı yazılım programlama dilleri vardır ki bunlar temel taşlardır. C de bunlardan biri olduğu için burada üniversite demiş ki C çok temel bir dil. Aslında bana kalırsa şu nokta çok mantıklı. Nerede bu 4. 5. ünitede size bunu veriyor ders. Bir dönemin yarısına geldiğinizde bunu veriyor. Çünkü yarım dönem yani bir yarı dönemin yani bir senenin bir tam döneminin yarısı size ancak programlama dili bakın bağımsız veriliyor. Bu benim size daha önce anlattığım şeye geliyor yine arkadaşlar. Yani programlamaya, yazılımcılığa başlarken dil bağımsız başlamak gerekiyor ki bunu koca üniversiteler de yapıyor. Ben şuna da çok katılmıyorum. Bunu da söyleyeceğim. Burada bir küçük eleştiri koyacağım meslektaşlarımın bir kısmına. İşte falanca programlama diliyle başla öğrenirsin. Öğrenebilirsin arkadaşlar. Gerçekten öğrenilebilir. Ama bir şey diyemem. Ama ezberci öğrenilir. Burada anlatılmayan şey maalesef ve maalesef ki bu. Yani sizlerin burada yapması gereken ben şucuyum demek değil. Yazılımcı mı olmak istiyorsun? Tabii soru böyle olmalı. Şucu mu olmak işte webçi, mobilci. Siz önce yazılımcı olup ondan sonra alan tercihi yaparsanız ileride alan değişikliği yapmanız gerektiğinde ya da gene ileride herhangi bir şekilde içinde bulunduğunuz alan bir darboğaza girdiğinde yeni bir alana yönlenme isteği geldiğinde size bu nedenle ya da tamamen hayata bakış açınızın ya da isteklerinizin değişmesiyle ben tamamen farklı bir bağımsız bir alana yönlenmek istiyorum dediğinizde işte buradaki dil bağımsız, yazılım dili bağımsız temel atılması size bunları yaparken tekrar vurguluyorum inanılmaz bir hız ve pratik kazandıracak. Yeni üniteleri incelemeye devam ettiğimde C veri tiplerinin tanımlamalarını anlatmış.
Ondan sonra gelmiş işleç, koşul, yineleme deyimleri. Demin de bahsetmiştim. Diziler, göstergeler, dizgiler. Bunları anlatacağım. Bunlarla alakalı planım var. En sonunda da fonksiyon tanımlama, fonksiyon çağırma. Bunların her biri sizin aslında yazılımcı olmanız için, herhangi bir dil bağımsız yazılımcı olmanız için temeller. Fonksiyon çağırmaya en basitinden şöyle bir başlık söyleyeceğim. Çok net anlaşılacak. C standart hazır kütüphane fonksiyonlarının kullanımı diye bir başlık vermişler. Biz hani diyoruz ya bilmem ne ise JavaScript'in falanca kütüphanesi ya da JavaScript temelli falanca bir yazılım dili. İşte bunların her birinin ne mantığı olduğunu, hani mesela React.js, işte AngularJS, bu hep bir JavaScript'ten bahsediyoruz. Hani çok gelen sorulardan bir tanesi, mesela bu sorunuzun tam cevabını işte bu ders anlatacak aslında size. Ya bu da JavaScript, o da JavaScript. İşte o da JavaScript ama JavaScript'in falanca alana yönlendirilmiş bir dalı bir tanesi. Diğeri filanca alana göre yönlendirilmiş. İşte fonksiyonları ona göre düzenlenmiş bir yapılanması aslında. Framework, işte programlama dili vesaire vesaire. Bunların her birini anlayacağınız nokta tam olarak temel programlama dersidir arkadaşlar. Gene temel programlama dersinin paralel verilen dersi algoritmadır. Bunu da bahsetmek istiyorum. Şimdi burada genel programlama, aslında temel programlamanın en temel, basic programming diye geçer zaten. Basit programlama, temel programlama. Yurt dışında globalde böyle aratabilirsiniz. Genel bir programlama bilgisine sahip olabilmeniz için en doğru, en düzgün öğrenme metodudur bu. Bunu 100 kere söyledim. Biraz boş yaptın diyecek arkadaşlar vardır ama bakın bu çok önemli bir konu. Ben burada bir dönemlik dersi anlatmaktansa bunun ne özü? Bu size temel programlamayı öğreten bütün konuların bir araya geldiği bir derstir. Temel programlama yazılımcılığa başladığımız noktada, tekrar bu tanımı yapıyorum size, daha da açıyorum. Temel programlama yazılımcılığa başladığımız noktada bizlerin ilk adımı algoritma bilgisinin pratiğe dönüştürüldüğü, programlamaya giriş yaptığımız, işin mantığını, işin yapısını çözdüğümüz konuların bütününü kapsayan dersin adıdır temel programlama. Arkadaşlar çok açık oldu diye inanıyorum artık bu son tanımlamayla beraber. Şimdi burada gene bir üniversitenin ders notu, bu deminki üniversite Anadolu Üniversitesi'nin değil, ayrı bir üniversitenin ders notlarında mesela konuyu nereden başlatmışlar biliyor musunuz? Bilgisayar nedirden başlatmışlar. Yani demin söyledim ya, bilgisayarın tarihçesi, programlamanın mantığı falan diye. Bazı bölümlerde, bazı üniversitelerde temel programlama dersi, hani ben kendime bas bas bağırıyorum ya, inanmıyor kimse bana, bir de küfür ediliyor Allah. Onları temizlemekle uğraşıyorum. Açık açık buradan birazcık serzenişte bulunayım bu konuda ama gerçek, hadi lan oradan diyenler oluyor ama arkadaşlar biz yazılım yaparken yaptığımız yazılım bir donanımın içinde çalışıyor. Yani biz dünyanın en güzel ince gibi kodunu yazalım. Neyin içinde bu kodun çalıştırılacağını bilmek zorundayız. O zaman bir yazılımcının işlemcide bilmesi gerekiyor, RAM'de bilmesi gerekiyor, neyin ne işe yaradığını bilmesi gerekiyor donanımda. Ve bu yüzden adamlar bilgisayar nedir? Bilgisayarın işte giriş bilimleri, bellek bilimleri, denetim bilimleri, çıkış birimlerini hepsini tek tek açıklamışlar. Derse buradan başlamışlar. O yüzden siz de yazılımcı olmak istiyorsanız gene buradan baktığımız zaman işte bakın mesela bilgisayarın tarihçesi. Ben buradan okuyacağım. Size bunu ayrı bir konu olarak yapmayı planlıyorum ama birkaç tanesini okuyacağım. Bilgisayarın ilk başlangıç noktası milattan önce 500 senesindeki abaküsün bulunmasıyla 1642'de Pascal'ın mekanik toplama makinesine, işte oradan da günümüzdeki o sizin bildiğiniz noktaya geldiğimizde 1982'de IBM'in PC MS-DOS mantığındaki sistemlerine, 1984'te Mac'lere, 1990'larda ise paralel işlemci, yapay zeka, internet ve www World Wide Web olaylarının başladığı noktalara kadar gidiyor. Arada burada bunların bir şeyini yapacağım için, ayrı bir bilgisayar tarihçesi anlatacağım bir video yapacağım için, hatta bir seri yapma planım olduğu için çok detay vermiyorum ama bu dersin temelinde bunları bile anlatıyorlar.
Ya ne işimize yarayacak dediğinizi biliyorum. Şimdi şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Yazılımcı olmak mı istiyorsunuz? Bir alanın bir para kazananı olmak. Eğer ben yazılımcı olacağım, bu işin dibine kadar öğreneceğim diyorsanız, bu işin bir tarihçesinin, bir kültürünün olduğunu unutmamalı ve bunu öğrenmek için de gönüllü olmalısınız. Konuyu toparlamamız tekrar gerekirse arkadaşlar, temel programlama bir derstir. Birçok konunun içinde bulunduğu bir üniversite dersidir. Bu harici olarak bu tarz demin anlattığım şekilde çeşitli kaynaklarla öğrenebileceğiniz, mantığını kavrayabileceğiniz, kendinizin pratik yaparak ilerleyebileceği, yetmediği noktalarda da konu başlıklarını ve anahtar kelimeleri bildiğiniz için aratıp o konu başlıklarının eğitimini çeşitli platformlarda, yerli yabancı çeşitli platformlarda hatta bulabileceğiniz, birçok eğitime ulaşabileceğiniz bir alandır. Temel programlama yazılımcının alfabesinin başladığı algoritmanın pratiğe döndüğü çok önemli bir nokta. Sürçülisanım olduysa, biraz yüzeysel geldiyse size affola ama tekrar vurgulamak istiyorum. Bu bir koca dönemde verilen üniversite dersi. Ben burada açıp bunu saatlerce 10 saat anlatamam. O çok farklı bir eğitmenliğe giriyor. Benim derdim anlatmak, neyin ne olduğunu bildirmek öncelikle size. İleride isteğe göre bunların alt başlıklarının da bir kısmının pratiklerini ya da anlatımlarını yapmayı planlıyorum. Gene istek olursa tabii. Sürçülisanım olduysa tekrar affola. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikayı geçti video. Bu noktaya kadar izlediyseniz siz beni çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, videoyu, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı da lütfen unutmayın. Lütfen yorum yazın. Aşağı yorumlarınızı belirtin. Bu yorum olayı çok önemli. Videonun başka insanlara düşmesi için, yeni insanların da öğrenmesi için aranızda paylaşmanız ya da bunları en azından bir beğeni atıp güzel bir yorum atmanız yeni insanların önüne önerilmesini sağlıyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.